Merhaba değerli dostlar, Ayşe'nin Ülkevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gorakol simliyle krem rengi bir iple karşınızdayım hanımlar. Tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Ben bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz? Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için onu anlatacağım. Şöyle. Bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım hanımlar. Kol altı kesimi ve yaka kesimini anlatacağım. Şöyle, siz bu modelin kurulum videosunu izlememişseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. 3 tane zincirimi çektim ve dönüyorum. Şimdi burada kol altı oyuntusunu yapacağız hanımlar. Şöyle trabzanlarımın tepesine tek tek batıyorum. Trabzan örüyorum. İpimi doladım, zincirin altından giriyorum. 1 2 tane trabzan. Fıstığımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Zincirin içine giriyorum. 1 2 trabzan. Hatta buraya 3 tane trabzan yapacağım hanımlar. Şimdi sebebini de size anlatacağım. Burası 4 tanedir. Şu kenar 5 tane olduğu için burasını kol altı oyuntusunu yapacağız hanımlar, bir modelimizi. Ve şu kenardaki trabzanımızı buradan şöyle kol kenarımızı devam ettireceğiz. Şimdi bu şekilde trabzan ördüm. Buradan dönüşümüzü sağlayacağız bir dahaki sırada. Burada şimdi model olarak modelimi örüyorum. Bir trabzan, bir pardon, iki trabzan, bir iki zincir ipimi doluyorum, diğer zincire geçtim. Şöyle iki trabzan, trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzan, zincirin altından girdim. 1 2 trabzan, toplam 8 tane trabzanımız oluyor hanımlar. 1 2 zincir, diğer zincire geçtim ve bu şekilde şimdi örmeye devam ediyorum. Burası dediğim gibi şuraya kadar kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Ben şimdi örmeye devam edeyim. Yakaya gelince beraber kesime de başlayacağız. Evet hanımlar, şimdi yakaya geldim. Burada kesim yapacağız. Burada normalde 2 zincir çekip şurada 2 tane trabzan yapmamızdı. Ben 2 zincir değil, bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Buraya şöyle bir tane trabzan yapıp kenar trabzanlarımı örüyorum. Kesime geçtim hanımlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Trabzanlarımın tepesine sık iğne sırasındayız. 3 sırada bir 3 sıra örüyoruz. 4. sıra sık iğne sırası oluyor hanımlar. Şöyle 1 2 evet 3 4. de sık iğne sırası oluyor. Bir tane şöyle bir iki tane sık iğne yapıyorum. 4 tane değil, 2 tane. 1 2 3 4, hatta hiç sık iğne yapmadan şöyle pardon, burada 1 2 3 4 5 tane bu
modelimizin trabzanı, onun sık iğnesini yapmıyorum tepesine. Buradaki zincirin altından giriyorum, bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum ve modelimi uyguluyorum. 1 2 3 4 5, şöyle kapatıyorum. 2 3 4 5 zincir ve zincirin altından giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5, şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 zincir, zincirin altından giriyorum. Sık iğne 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 zincir, şöyle dördüncü trabzanımın tepesine batıyorum. Fıstık, beşli fıstık örüyoruz. 5 1 2 3 4 5 zincir, burada zincirin altından giriyorum. 1 2 3 4 1, pardon, şöyle, evet, 2 3 4 5 zincir, 1 2 3 dördüncü, pardon hanımlar, burada şöyle onu yaptıktan sonra buraya, burası bizim şöyle, veyahut da orası değil, dört tane sık iğne burada batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Ve şimdi şöyle burada artık dönüşümüzü sağlıyoruz. Kol altında herhangi bir işlemimiz kalmıyor hanımlar. Şöyle 5 tane, gördüğünüz gibi 5 tane trabzan, 1 2 zincir ipimi doluyorum. Pardon, burada zincir bir tane çekiyorum, ipimi doladım. Şöyle bakın, şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5, minik bir fıstık yapıyoruz. Beşli fıstık ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin, zincirin içindeki sık iğnenin içine batıyorum. 1, burada yarım modelimiz var hanımlar. 2 3 4, bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Trabzanların iki kanadına battım. 1 2 3 4 5, hepsini bir kapattım. Fıstığımın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir, ipimi uzattım. Sık iğnemin iki kanadına batıyorum. 1 2 3 4 5, hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Buradaki sık iğnelerin içine batıp trabzanlarımı örüyorum. Şimdi yakaya kadar, buraya kadar örmeye devam edelim. Yakada kesme beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yakaya geldik. Şimdi buradaki trabzanlarımı ördüm. Bir zincir ipimi doluyorum. Trabzanın şöyle iki kanadına batıyorum. 1 2 şöyle, çok küçük geldi gözüme. Biraz daha ipimi uzatıyorum.
1, 2, 3, 4, beşli bir fıstık yapıyorum. Şöyle fıstığımın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum hanımlar. Şöyle bir zincir çekip şöyle ipimi doluyorum bakalım. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada fıstık yapmadım. Sadece bir zincir çekip şöyle bu modelin yarısını örmüş oldum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum şu fıstığımın. Şöyle tepeye batıyorum. 1, 2, 3. Beşli değil üçlü yapıyorum hanımlar. Kesim yapıyoruz ya. Beşli olunca daha böyle büyük olacağı için pek de kesim olmamış olur. 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Trabzanlarımı ördüm. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Bakın iki fıstığın arasındaki sık iğnenin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir kapattım. Bir iki zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Şimdi burada herhangi bir işlemimiz yok. Bu gelip burada dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şimdi şöyle zincirin içine girdim. 2 tane trabzanımı yaptım. Şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Yaka kesimindeyiz hanımlar. İpimi doluyorum. Bu zincirin içine batmıyorum. Şöyle fıstığımı da atlayıp şöyle kenar trabzanlarımın tepesine batıyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir çekip dönüyoruz. Sık iğne sırasındayız hanımlar. Burada sık iğne geçiyorum. 5 tane trabzanımız var, sık iğne. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 şöyle üçüncünün tepesine batacağım. Burada çünkü şöyle kesim yaptığımız için artık kesim yapmayacağım hanımlar. 1 2 3 4 5. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin altına girdim. Sık iğne 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Şöyle beşli fıstığımı örüyorum. Beş zincir. Dört tane. Şöyle bu şekilde. Burada örüp döneceğim hanımlar. Dediğim gibi artık kesim yapmayacağım. Şöyle bir iki modeli kesmiş olduk zaten. Şöyle pek de bir şey kalmadı. Ben şimdi örmeye devam edeyim. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldik. Bir zincir çektim, ipimi uzatıyorum.
Şöyle trabzanlarımı ördüm. Trabzanların iki kanadına batıyorum. Fıstığımı örüyorum. 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım. Buradaki fıstığın tepesine batıyorum hanımlar. Bir zincir çektim, ipimi uzatıyorum. Şu sık iğnenin şöyle iki kanadına batıyorum. 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnelere batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Dediğim gibi kesimimizi bitirdik hanımlar. Artık kesim yapmıyorum. Zaten küçük bir parçada model anlattığım parçada kol ve yaka kesimini size anlattığım için şöyle bu kadar kesimle anladınız. Bakın zaten yakamız da oluştu. Şimdi ben şöyle bir iki sıra düz öreceğim. Düz derken modelimizi tabii ki öreceğiz. Kesim olmadan düz öreceğiz ki daha bir yakamız ortaya çıkmış olacak. Ben kamera arkasında biraz da örüp kesim olmadan hanımlar örüp geliyorum. 1 2 zincir şöyle iki sık iğnenin ortasına 1 2 3 4 5 1 2 zincir ve trabzanların tepesine. Dediğim gibi artık kesimimizi bitirdik hanımlar. Biraz örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi şahane bir yaka kesimi ve kol altı oldu gerçekten. Şöyle hiç kasılma olmadan, bükülmeden, büzülmeden şöyle gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstermek istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.